Peugeot 3008 ile birlikteyiz. Peugeot'un kompakt crossover modeli olan 3008, yenilenen görünümüyle bu haftaki test konuğumuz. Bakalım 3008 sınıfında öne çıkabilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. 3008 yakın zamanda makyajlanarak daha genç bir görünüme kavuştu. Tamamen değiştirilen geniş hava girişli ön tampon, yeni ledli farlar ve krom detaylar öndeki başlıca yenilikler. Profilden bakıldığında yeni tasarım jantlar haricinde herhangi bir değişiklik yok. Otomobilin arkasındaysa aslan pençesini andıran ledli stop lambaları dikkat çekiyor. Söz otomobilin arkasından açılmışken 3008'in bagajından bahsetmemek olmaz. Bu sınıfta sadece 3008'de sunulan iki parçalı bagaj kapağı sayesinde buraya yükleme yapmak oldukça kolay. Ayrıca 512 litrelik bagaj hacmini isterseniz bu değişken zemin sayesinde çok daha fonksiyonel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 3008'in kokpiti sınıfındaki rakiplerinden bir hayli farklı. 3008 her ne kadar bir önceki nesil 308'den türetilmiş bir araç olsa da içi ondan da farklı. Sürücü odaklı, yatay yerleşimli ve şalter tipi düğmelerin kullanıldığı orta konsol göze hoş görünüyor. Kumandaları erişim ve kullanımda kolay. Konsolun üstündeki multimedya ekranından hem müzik sistemine hem navigasyona hem de yol bilgisayarına rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Küçük eşyalarınız için yeterli alan sunulduğu gibi büyük eşyalarınız için de hem kol dayamanın içinde hem de kapı içlerinde cömert alanlar sunulmuş. Malzeme kalitesi ve işçilik sınıf standartlarını rahatlıkla karşılayacak düzeyde. Arka sırada sunulan yaşam alanı oldukça geniş, iyi diz ve baş mesafesi sunuluyor. Ayrıca şaft tüneli olmadığından dolayı 3 yetişkin bile arkada rahatlıkla oturabilir. Gelelim 3008'in motorine ve sürüş özelliklerine. 3008 ülkemize tek bir motor ve şanzıman ikilisiyle ithal ediliyor. 1.6 litrelik dizel motor 115 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor ve 6 ileri robotize otomatik şanzımana sahip. Bu motoru daha önce Citroen C4 Grand Picasso testinde de kullanmıştım. Motorun çekişi genel anlamda iyi, beklentileri eksiksiz bir şekilde karşılıyor. Ancak otomatikleştirilmiş manuel robotize şanzıman her ne kadar geçişleri hızlandırılmış olsa da yine de vites geçişlerinde sarsıyor. Buna alışkın bir sürücüyseniz sıkıntı yok. Ancak klasik tipte bir otomatik şanzıman seviyorsanız bu şanzımanla mutlu olmanız pek mümkün değil ne yazık ki. Vitesleri vites kolu haricinde direksiyonun arkasındaki bu kollarla değiştirebiliyor olmak da bence iyi bir özellik. 3008 kompakt crossover sınıfındaki rakiplerinden grip kontrol diye adlandırılan çekiş sistemiyle de ayrılıyor. Her ne kadar 3008 önden çekişli bir araç olsa da burada seçilebilen 5 farklı mod sayesinde farklı zemin koşullarına göre 3008'i zorlanmadan ilerletebiliyorsunuz. PSA grubunun 1.6 litrelik bu dizel motoru performansı kadar tutumluluk potansiyeliyle de göz dolduruyor. Ben bu araçla bir haftadır birlikteyim ve 800 kilometre mesafe kat ettim. Bu süreçte Kartalkaya'ya dağa bile çıktım. Şu anda yol bilgisayarında bana 6.2 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor ki bu değer bence hiç fena değil. Sürüş konforu konusunda 3008 çok iddialı değil. Otoyol kullanımında süspansiyon konforu iyi olsa da özellikle bozuk ve engebeli zeminlerden geçerken süspansiyonlar darbeleri filtrelemekte biraz zorlanıyor. Yerden alınan darbelerde süspansiyonlar biraz sesli çalışıyor ve konfor seviyesi düşüyor. Yol tutuş konusundaysa 3008 makul bir tavır sergiliyor bence. Yalıtımla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Normal süratlerde yol ve rüzgar sesi kabine girmiyor. Peugeot 3008 değişik olan iç ve dış tasarımıyla kompakt crossover sınıfında farklı bir alternatif arayanlara iyi bir şekilde hitap etmeyi başarıyor. Ama yine de kararınızı vermeden önce bu sınıfın en iddialı ve en başarılı modeli olan Nissan Qashqai videosunu izlemek için burayı, Skoda Yeti videosunu izlemek içinse burayı tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.